Merhaba, bugün sizin bize ulaştırdığınız kaynakları inceliyoruz ve oldukça katmanlı bir konuya, Nivroz'a odaklanıyoruz. Yani ilk duyuşta belki bir bahar bayramı gibi geliyor kulağa ama Ama işin aslı öyle değil mi? Özellikle Kürt halkı için anlamı çok daha derin. Bir diriliş hikayesi var temelinde. kesinlikle bir kimlik beyanı, hatta bir direniş öyküsü. Elimizdeki metinler de bunu gösteriyor. Yani Demirci Kava efsanesiyle başlıyor, sonra 80'lerdeki o politik dönüşüm. Evet, oradan da günümüzdeki o milyonların katıldığı kutlamalara kadar uzanıyor. Çok geniş bir yelpaze gerçekten. Aynen öyle. Bizim de amacımız burada bu kaynaklardaki bilgileri sizin için biraz damıtmak. Yani o her 21 Mart'ta yakılan ateşler var ya, Evet. onların neden sadece kuru dalları tutuşturmadığını, aslında binlerce yıllık bir umudu, bir varoluş mücadelesinin nasıl temsil ettiğini ortaya koymak. Kaynaklar bu konuda epey çarpıcı. O zaman kökenlere gidelim mi? Nivroz, yani yeni gün, kaynaklar ısrarla Demirci Kava efsanesine atıf yapıyor. Evet, o temel anlatı. Zalim Dahak ve o korkunç hikaye, omuzlarındaki yılanlar için her gün 2 Kürt gencinin beyninin kurban edilmesi. İnanılmaz bir zulüm. Korkunç, evet. İşte tam burada Demirci Kava ortaya çıkıyor. Kaynaklar nasıl anlatıyor onun isyanını? Kaynaklar Kava'yı sadece bir isyancı değil, aynı zamanda bir örgütleyici, bir lider olarak gösteriyor. Yani halkı bu zulme karşı bir araya getiriyor. Ve dağın zirvesinde o meşhur ateşi yakıyor. Bu ateş hem zaferin işareti oluyor hem de özgürlüğün habercisi. Anladım. Yani bu sadece bir masal değil. Kesinlikle değil. Kaynakların da altını çizdiği gibi bu Kürt kimliğinin ve zulme karşı duruşun temelini oluşturan bir anlatı. Ateşin o merkezi rolü de işte buradan geliyor. Peki bu efsanevi başlangıçtan günümüze gelirken Nivroz nasıl evriliyor? Kaynaklarınız özellikle yakın tarihteki baskıların Nivroz'un anlamını nasıl değiştirdiğine dair ne diyor? Hani başta daha şenlik havasındayken. Evet, o dönüşüm çok belirgin. Özellikle kaynaklar 1980 darbesi sonrasına işaret ediyor. Kürt kimliğine yönelik baskıların arttığı bir dönem bu. Doğal olarak Nivroz kutlamaları da hedef alınıyor o zaman. Aynen öyle. Nivroz kutlamak adeta politik bir tavır haline geliyor, bir meydan okuma. İşte tam bu noktada sizin gönderdiğiniz metinlerde de vurgulanan çok kritik bir an var. 1982 yılı. Mazlum Doğan'ın eylemi değil mi? Diyarbakır cezaevinde. Evet, tam da 21 Mart günü. Kaynaklar bu eylemi çok net bir şekilde Kava'nın ateşini yeniden yakmak olarak tanımlıyor. Bu, Nivroz'a modern bir direniş anlamı katıyor. Çok güçlü bir sembolizm. Çok. Ve bu eylemin cezaevi dışındaki direnişe ve sonraki yıllardaki Nivruz kutlamalarına da ilham verdiği belirtiliyor kaynaklarda. Tek bir eylem binlerce yıllık bir geleneği yeniden anlamlandırabiliyor yani. Peki 1984 Cudi Dağı kutlaması, o da önemli bir dönüm noktası sanırım. Kesinlikle. Kaynaklar buna ilk gerilla Nuruz'u diyor. Bu da Nivruz'un nasıl politikleştiğini ve direnişle ne kadar iç içe geçtiğini gösteren bir başka kanıt. Artık sadece kültürel bir bayram değil, Aynı zamanda politik bir ifade alanı. tam olarak. Bu dönemden sonra kutlamaların giderek kitleselleştiğini de görüyoruz zaten. Günümüze geldiğimizde ise bu kitlesellik inanılmaz boyutlarda. Kaynaklarınız Ahmet, yani Diyarbakır kutlamalarına özel bir vurgu yapmış. 2023'te 1 milyon kişi deniyor. Muazzam bir rakam, evet. Sadece Ahmet'te de değil tabii. Van, Mahabat, Avrupa'daki diaspora, milyonlarca insan o ateşin etrafında bir araya geliyor. Bu kutlamaların atmosferi nasıl peki? Semboller ne anlatıyor? Kaynaklara göre bu modern kutlamalardaki her şeyin bir anlamı var aslında. Ateş zaten ana sembol. Özgürlük, direniş. Üzerinden atlamak bir arınma ritüeli gibi. Halaylar, yani goventler. Onlar sadece dans değil, birliği, kenetlenmeyi simgeliyor. Hatta bazı kaynaklarda zincirleri kırmak olarak yorumlanıyor. Giyilen o renkli, geleneksel kıyafetler, özellikle kırmızı, yeşil, sarı renkler. Kimliğin ve bayrağın ifadesi. Aynen. Atılan zılgıtlar mesela, o da halkın bastırılmış çığlığı sesi olarak görülüyor. Peki ya sloganlar? Kaynaklarda geçen Emhebun, Emne Mirin, Eme Azat Bin gibi ifadeler var.
Evet, biz vardık, biz ölmedik, biz özgür olacağız. Bu slogan aslında Nivros ruhunu çok iyi özetliyor. Geçmişi unutmamak, bugünkü varlığı teyit etmek ve geleceğe dair umudu haykırmak. Anladım. Ayrıca kaynaklarda tutuklular için mum yakılması ya da hayatını kaybedenler yani şehitler için yapılan saygı duruşları gibi ritüellerin de kutlamaların önemli bir parçası olduğu belirtiliyor. Bu da Nivroz'un o anma ve mücadele boyutunu gösteriyor. O halde tüm bu kaynakları değerlendirdiğimizde Nivroz'u nasıl özetleyebiliriz? Anlaşılan o ki bu sadece takvimdeki bir gün değil Kürtler için. Hiç değil. Kaynaklar bize Nivroz'un temel olarak 3 anlam taşıdığını gösteriyor. Birincisi, tarihsel ve güncel bir direniş sembolü. İkincisi, tüm baskılara rağmen kimliğe ve kültüre sahip çıkışın çok güçlü bir ifadesi. Üçüncüsü de Tabii baharın gelişiyle bağlantılı olarak yenilenme, arınma ve umut. Yani hem politik, hem kültürel, hem de manevi boyutları iç içe geçmiş durumda. kaynaklardan birindeki o ifade çok çarpıcıydı. Her yanan ateşte, her yükselen zılgıtta, her dönen govende bir halkın varoluşu vardır. Durumu özetliyor sanki. Çok doğru bir tespit. Belki de tüm bu konuştuklarımızdan sonra sizin için üzerinde düşünülecek nokta şu olabilir. Nasıl oluyor da bir kültürel gelenek, yani nesilden nesile aktarılan efsaneler, yaşanan onca acı ve süregelen politik mücadelelerle birleşince onu kutlayan milyonlar için bu kadar güçlü bir kolektif kimlik, bir dayanışma ruhu ve böylesine sarsılmaz bir gelecek umudu kaynağı haline gelebiliyor? Bu bağın gücü gerçekten üzerinde durmaya değer. شهر پارچه کردیستان دو شهر کرد هی نوروز پیروز کرد شهر پارچه کردیستان دو نوروز شهر کردان مبارک نوروز سمت آزادی ملت کرد و ملت بیرز مبارک مان شبکان سمت نوروز ابون نوروز پیروز به اما حرا بیجن بینگال شوتی اما بیجن خودزانم بینگال شوتی Bingolu şevti müjdomanı Megrime